Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, Şimdi bu derste amacım kütleyel sistemi, kütleyel sistemini analiz etmek, kütleyel sistemin hareket denklemini 3 farklı yöntemle elde etmek. Daha sonra nihayetinde bu elde ettiğimiz denklem diferansiyel denklem olacak. Bu diferansiyel denklemi çözmek gerekiyor sistemin hareketini anlamak için. Şimdi bunu çözmeyi amaçlıyorum. En baştan önce sistemi çizerek başlayalım isterseniz. Şöyle bir kütle sistemi çizeyim. Burada yay vardı. Şimdi kütle yapalım. Basit bir kütle sistemi. Şuraya yay sabitini şöyle yapalım. Ve kütle ekleyelim. Bunun bir de değişkenini ekleyelim. Genelde aşağı doğru yapıyorlar. Fark etmiyor. Çizgi şuradan şunu tıklayalım. Buna da x diyorlar genelde. Şöyle t diyebiliriz. X buradaki doğrusal yer değiştirmeyi temsil ediyor. Zamana bağlı bir değişken. Esas amacımız aslında buradaki x t'yi bulmak. T'ye bağlı bir denklem elde etmek yani. Tabi bunun için önce sistemin diferansiyel denklemini elde etmek gerekiyor. X'e bağlı. Sonra onu çözmek gerekiyor. Kütleyel sistemini bu şekilde temelde. Bunu 3 farklı yöntemle çözmeyi amaçlamıştık. Bunlardan biri Newton yöntemi, biri enerji yöntemi, biri de Lagrange yöntemi. Şimdi ilk olarak Newton yöntemiyle başlayalım olaya. Hatta şurada Word kısmına birinci Newton yöntemi diyelim. Şimdi Newton yöntemi en başta bize şunu soruyor. Sistem dönme hareketi mi yapıyor, öteleme hareketi mi yapıyor? Doğrusal hareket mi, dairesel hareket mi? Sisteme bakıyorum. Sistem şu dikey hatta doğrusal hareket yaptığını görüyorum. Dolayısıyla doğrusal hareketten kaynaklı F eşittir ma formülünü uyguluyorum. Şayet dönme hareketi yapıyor olsaydı dairesel hareket, o zaman da m eşittir I alfa versiyonunu kullanmak gerekirdi. Şimdi şöyle sola yaslı olarak denklemleri yazacağım. Toplam F eşittir ma. Newton yöntemi bize bunu söylüyordu. Şimdi burada şöyle hemen kopyalayayım. Buradaki A ivmedir, M kütledir, F de kuvvettir. Buradaki A aynı zamanda yani ivme aynı zamanda hızın hızın birinci derece türevi, yer değiştirmenin de ikinci derece türevidir. Sistemde bağımlı değişken yer değiştirme üzerine, x üzerine. Dolayısıyla denklemi x üzerine yapmak gerekiyor. Ben xt'yi bulacaksam denklem x cinsinden olmalı. Bu yüzden a'yı x cinsinden yazmak gerekiyor. İkinci türev olduğunu bildiğim için a gördüğüm yere x'in ikinci türevi yazıyorum. Daha sonra bu denklem bana diyor ki sağ tarafa dokunma ama sol tarafta sisteme etki eden ne kadar kuvvet varsa hepsini vektörel olarak topla diyor. Buraya yaz diyor. Şimdi
Normalde bütün kuvvetleri bakalım. Burada yayın kuvvetini ihmal ediyoruz. Bunu en baştan söyleyelim. Çok küçük olduğu için buradaki ana kütleye göre. Şimdi burada iki farklı kuvvet olduğunu görüyorum ben. Hemen şekil biçimlendir. Yapalım. Birincisi ağırlık kuvvet mg. İkincisi şöyle daha düzgün olsun. Şöyle ters çevireyim. Yay sisteme daima direnç gösterir. Dolayısıyla hareket yönü neresi ise ters yönde kuvvet etki etmeli. Hareket yönü aşağı doğru olarak belirlenmişse yay kuvveti mutlaka buna ters yönde olmalı. Buna dikkat etmek gerekiyor. Newton yöntemi vektörel olarak çalıştığı için böyle yönler önemli. Buraya ben F yay yazıyorum. Hatta onu öyle yazmayalım. Word üzerinden denklem yazalım. Şu şekilde belirteyim. Yay kuvveti var. Bir de mg'miz var. Yayın kendisinin kütlesi çok küçük olduğu için ihmal ediliyor demiştik. Hava direncini de ihmal ediyoruz burada şu anda. Dolayısıyla sistemi etki eden başka bir kuvvet yok. Yalnız şöyle bir durum var. MG'nin yaylı sistemlerde hareket denklemine dahil edilmediğini görüyorsunuz. Bunun da nedenini kısaca şurada açıklayayım ben. Şunu ve şunu alayım. Şimdi bu yay sistemi. Bu sadece bir yay sistemi. Bu yay sisteminin kütle yay sistemine dönüşmesi için ucuna bir kütle asmamız gerekiyor. Alalım. Bunu da alalım. İkinci bir resim olarak. Tabii bunu biraz daha geleceğiz. Şimdi bu yay sistemine bir kütle astığımız zaman bu yay bir miktar gerilecektir. Gerilmesine rağmen bir miktar salınım yaptıktan sonra statik dengeye oluşacaktır. Bu statik dengeye ulaştığı konuma statik denge konumu diyoruz. Şu kısma nasıl yapayım? Şöyle yapayım. Şuradan şöyle yapayım. Hatta şöyle daha güzel olur. Hemen metin diyorum. Statik denge konumunun baş harflerini alıyorum. Şuraya yazıyorum. Biz hareket denklemleriyle ilgileniyoruz. Hareket denklemi ile ilgilendiğimiz için statik denge konumuna varana kadarki hareket bizi ilgilendirmiyor. Biz sistemlerin statik denge konumuna ulaştıktan sonra, yani sistemi kurduktan sonra bizim istediğimiz hareketi verdiğimizde sistemin nasıl bir cevap verdiğini anlamak için hareket denklemlerini çıkartıyoruz. Dolayısıyla sistemi hareket ettirmek için kütleye bir ekstra kuvvet uyguluyorum. Daha doğrusu örnek vereyim. Kütleyi aşağı doğru çekip bıraktığımızı farz edelim. Şunu alalım şöyle. Şu hariç. Şunu almışız. Silelim. Şöyle.
Şuradaki statik çökmeye, statik yer değiştirmeye ek olarak bir miktar statik çökmeye, gerilmeye maruz kaldı ya. Buna ek olarak bir de benim hareket verdiğim andaki kısımda da bir statik çökme oldu. Şöyle görselleştireyim isterseniz. Örnek veriyorum. Mesela şurası bizim için hani yayın kendi şeyi buydu. Konumu buydu. Hatta bunu şuradan yapalım. Daha net olur. Şimdi yayın kendi konumu buydu. Şu çizgiydi. Biz bir kütle bağlayıp statik denge konumuna ulaşmasını bekledik ve bu yüzden kütle bağladığımız için bir miktar statik çökme yaşandı. Buraya şuradaki aralığa XS yani statik yer değiştirme adını veriyoruz. Buna ek olarak bir de biz kendimiz statik denge konumundan sonra sistemin nasıl bir cevap vereceğini anlamak için bir kuvvet daha uyguluyoruz. İşte bu kuvvet neticesinde yayda oluşan ekstra yer değiştirmeye dinamik yer değiştirme adı altında XD diyoruz. Şurası bizim için XS, şurası bizim için XD ve bu XD değişkendir. Bir azalır, bir artar, bir bu tarafa doğru artar, sonra azalır, bir bu tarafa doğru artar, azalır, bir bu tarafa doğru artar şeklinde. Bizim derdimiz XD ile, XS ile ilgili değil ama MG'nin neden hesaba katılmadığını anlamak için bunları topyekün denkleme dahil edeceğim. Yazalım mı şöyle? Mesela şurası şöyle az evvel dediğim statik yer değiştirme ve dinamik yer değiştirme. Şimdi biz şu üçüncü formata bakacağız. Burada MG'nin olduğunu görüyoruz. Bir de yay kuvvetinin olduğunu görüyoruz. Alabilirsem. Bunların hepsini bir denkleme dahil etmeye çalışalım. Şimdi aldım bunu. Bağımsız değişkende şu şekilde koydum. X'in aşağı doğru olduğu tanımlandığı için mg x ile aynı yönde, işaret artıdır. Fy da bununla ters yönde olduğu için eksidir. Şimdi toplam f kısmına yazılacaktı. Şunu alıyorum, komple yapıştırıyorum. Şuradaki toplam f kısmının yerine kuvvetleri yazacağım. Neydi? Mg dediğimiz artıydı. Artı mg olarak ekliyorum. Daha sonra fy'imiz eksiydi. Buraya fy olarak eksi f yay yazıyorum. Bakın burada fy'yi açalım. Fy aslında kx demektir. Açılımı budur, yani formülü budur. Ama burada sisteme baktığımız zaman hem statik XS hem de statik yer değiştirme hem de dinamik yer değiştirme olduğunu gördüğünüz için bunların ikisini de dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü yay hem statik olarak uzamış hem de dinamik olarak uzamış. Eğer MG'yi dahil ediyorsak. MG'yi dahil ediyoruz. Dolayısıyla her iki x'i de dahil edeceğiz demektir. Şuradan XS artı şöyle yani yaydaki yer değiştirme hem statik yer değiştirme hem de dinamik yer değiştirme olarak karşımıza çıkıyor burada. Daha sonra şuradaki K XS artı XD kısmını açalım. Parantezden kurtulalım yani. Şöyle yapalım. Eksi K XS eksi K XD olur mu? Olur. Açtık bunu. Şimdi şu statik denge konumuna baktığımız zaman
fizikçiler diyor ki statik denge konumunda statik denge konumundaki Fi ile Mg birbirine eşittir. Neden? Sistemin dengede kalması gerekiyor. Statik denge konumu demek sistemin dengede kaldığı konum demek. Burada şu sistemin dengede kalabilmesi için tüm kuvvetlerin vektörel toplamlarının sıfır olması lazım. Şimdi burada yatay kuvvetler, dikey kuvvetlerde hangi kuvvetler var? Mg var, Fi var. Bu ikisi demek ki birbirine eşit olmalı ki büyüklük olarak dengede kalabilsin. Buradaki Fi'nin sadece Kxs olduğunu hatırlatalım. Çünkü burası sadece statik denge konumuyla ilgili. Statik analizde. Dolayısıyla burada Mg ile Kxs'in birbirine büyüklük olarak eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar birbirini elimine edecektir. Denklem şu şekilde olacak. Bunu düzenleyelim. Yani şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Mx2 üssü Kxd'yi karşı tarafa aldım. Artı Kxd eşittir 0 dedim. Şimdi burada xs xd ayrımı olmadığı için ben bu xd'yi de x olarak direkt alıyorum. Sonuçta şuradaki x üssü, x2 üssü dediğimizde aslında x dinamiğin 2 üssü. Yani buradaki x yine x dinamiği temsil ediyor. Dolayısıyla kütle yay sisteminin hareket denklemini Newton yöntemiyle elde etmiş olduk. Şimdi enerji yöntemiyle hareket denklemini çıkarmaya çalışalım. Aynı olduğunu göreceksiniz. Durum bu. Şurası bizim Mg'yi neden dahil etmememize dair bir ispattı. Esas sistemimiz bu. Buraya odaklanalım. Şimdi ikinci yöntem diyorum. İkinci yöntem nedir? Enerji yöntemi diyorum. Şimdi enerji yönteminin formülü şu. Tek bir formül var. D bölü dt parantez açıyorum. U eşittir kinetik enerji artı potansiyel enerji. Burada kinetik enerji, potansiyel enerji işi temsil eden U'ya eşit. Şimdi burada enerji yönteminin iki tane dezavantajını söylemek gerekiyor. Ama bundan önce Newton yönteminin de bir tane dezavantajı var. O da nedir? Yönlerle uğraşıyoruz. Newton yönteminde bu kuvvetlerin yönleri çok önemli. Yönlerin durumuna göre denkleme kuvvetleri artı veya eksi şeklinde ekliyoruz. Bir dalgınlıkla artı olması gereken kuvveti eksi olarak denkleme dahil ettiğimizde sistemin hareket denklemi baştan aşağı değişecektir. Özellikle sayısal verileri yazdığımızda. Dolayısıyla Newton yönteminin böyle bir durumu var. Çok dikkat edilmesi gerekiyor yön konusunda. Şimdi bu kütle yay sistemi biraz basit bir yöntem olduğu için biraz basit kaçıyor ama daha böyle büyük iki kütleli 4-5 tane yayın olduğu karmaşık sistemleri düşündüğümüzde biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu yüzden enerji yöntemlerini daha çok tercih ediyoruz. Enerji korunumu ve Lagrange'a yönelik denklemler bunlar. Yöntemler. Enerji yönteminin de şöyle dezavantajları var. Enerji yöntemini sistemde sönüm elemanı varsa kullanamıyoruz. Bir de sisteme ekstra dış kuvvet etki ettiğinde şu anda bizim incelediğimiz sistemde dış kuvvet yok. Yani sadece çekip bırakıyoruz. Bu bir delta fonksiyonundan ibaret. Bunu bir dış kuvvet olarak görmüyoruz. Dış kuvvet dediğimiz sürekli olarak sistemi etki eden, mütemadiyen etki eden kuvvet. Dolayısıyla bu tür dış kuvvetlerde de sistemlerde yani enerji yöntemini uygulamak çok doğru değil. Dolayısıyla hani her iki yöntemin de bir dezavantajı var. Lagrange yöntemi bence bunların en iyisi.
Devam edelim şimdi. Burada kinetik enerjimiz var, potansiyel enerjimiz var. U dediğimiz iş kavramımız var. Buradaki iş dış bir kuvvet yoksa ve sönüm elemanı yoksa zamana bağlı değişen bir faktör olmaz. Şimdi kinetik enerji ve potansiyel enerjide zamana bağlı değişen parametreler var. Atıyorum hız gibi. Kinetik enerjide hız var mesela. Zamana bağlı olarak değişir. Onun gibi. Ama mesela işte ekstra bir dış kuvvet yoksa özellikle zamana bağlı veya bir sönüm elemanı yoksa sistemde ekstra bir iş olmaz. Dolayısıyla biz bu U kısmının türevine daima 0 yazacağız. U sabit olduğu için türevi de daima 0 olacaktır. Dediğim gibi U'nun sabit olmasının sebebi sistemde ekstra bir kuvvetin olmayışı veya bir sönüm elemanının olmayışıdır. Şimdi onu direkt alalım ama türevini daha sonra alırız. Buradaki kilit nokta kinetik enerji ve potansiyel enerji gördüğümüz yerlere ne yazacağız? Şimdi liseden beri, eskiden beri görüyoruz. Kinetik enerjinin iki tane formatı vardı. 1 bölü 2 mv kare, 1 bölü 2 I omega kare şeklinde öğreniyorduk biz bunu. 1 bölü 2 mv kare doğrusal hareket içindi. 1 bölü 2 I omega kare de dairesel hareket içindi. Sisteme baktığımızda, sisteme bakıyoruz. Sistem hangi hareketi yapıyorsa kinetik enerjiyi ona göre seçiyoruz. Sistem doğrusal hareketi yaptığını Newton yönteminde de söylemiştik. Dolayısıyla biz kinetik enerji gördüğümüz yere 1 bölü 2 mv kare yazacağız. Bakın. M v kare. Potansiyel enerji bir MGH olarak bildiğimiz bir potansiyel enerji var. Bir de yay enerjisi var. Bu da potansiyel enerji diye geçiyor. 1 bölü 2 kx kare. Sistemde bir yay elemanı varsa 1 bölü 2 kx kareyi dahil ediyoruz. Sistemde bir yay elemanı yoksa yere göre veya tavana göre bir değişim söz konusuysa, yükseklik değişimi söz konusuysa o zaman da MGH'ı dahil ediyoruz. Sarkaç'ta biliyorsunuz MGH ekleniyor. Burada yay sistemi olduğu için, kütle sisteminde yay sistemi olduğu için ben buraya 1 bölü 2 kx kareyi dahil ediyorum. Şimdi şurayı silelim. Hatta burayı da silelim. Şuraya 0 diyelim. Türevini almaya başlıyoruz. İşin zamana bağlı bir parametre olmadığını bu sistemde söylemiştik. Dolayısıyla işin zamana göre türevi 0 olacaktır. Ondan da önce şunu unuttuk. Şunu yazalım. Şurada hangi denklemlerle uğraşırsak uğraşalım, denklemlerin bütün parametrelerinin, bağımsız değişkenlerinin yani x cinsinden olmalı. Burada v var. Bu v'yi x cinsinden yazmak gerekiyor. Hız x'in yani yer değiştirmenin birinci derece türevi olduğunu bildiğimiz için biz burayı x üssü olarak rahatlıkla yazabiliriz. Bakın x üssü. Şimdi türevi alalım. U'nun zamana göre türevi 0 demiştik. 1 bölü 2 m x üssünün karesinin zamana göre türevini alacağız. Şimdi şunu da hatırlatalım. Bu x üssü ya da x dediğimiz yapı t'ye bağlı bir değişken. Yani bir bağımlı değişken. Şimdi bağımlı değişkenlerin türevini almak var. Bağımsız değişkenlerin türevini almak var. Biliyorsunuz matematikte iki farklı değişken var. Mesela buradaki x t'ye baktığımız zaman t de değişkendir, x de değişkendir. Ama t bağımsız değişkendir, x bağımlı değişkendir. Neye bağlı? T'ye bağlı. Onu da parantez içine yazarız. Şimdi eğer bir bağımsız değişkenin türevini alacak olsaydık, örnek veriyorum, burada x değil de t olsaydı, t karenin t'ye göre türevini almak gerekseydi ne yapıyorduk? Direkt üstünü başa alıp üstünü bir azaltıyorduk. T kare oluyor size 2t. Başka bir şey yapmıyorduk. Ama şimdi
xt fonksiyonunun t'ye göre türevini alacaksak ek olarak bir de x'in kendisinin bir mertebe yükseğinin türevini yazmak gerekiyor. Şundan bahsediyorum. 1 bölü 2 m x üssünün karesinin türevini alalım. 1 bölü 2 m burada sabittir. Dolayısıyla ben 1 bölü 2 m'i yazıyorum. X üssünün karesinin dt'ye göre türevi isteniyor bizden. En başta x üssünün karesi normal türev alıyormuşuz gibi alıyoruz. Yani x üssüyü bir kalıp olarak görüp oradaki noktayı şimdilik bir kalıbın içine alıp normal türev mantığımızı uyguluyoruz. Neydi normal türev mantığımız? Üssü başa geçiriyoruz. Sonra değişkeni aynen yazıp üssünü 1 azaltıyoruz. X üssü üzeri 1. Oldu bu. 1'i yazmadım. Bir de bu bir bağımlı değişken olduğu için x üssü, yani içindeki değer dediğimiz o x üssü kalıbının kendi içinde türevinin alınması gerekiyor. X üssü kalıbının kendi içindeki türevi demek bir mertebe türevini arttırmak demek. X üssü oluyor size x2 üssü. Tamam. Şöyle şunu alıyorum. X2 üssü diyorum. Olay budur. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Bağımsız değişkenin türevi var. Bağımlı değişkenin türevi var. Aradaki fark da bu. Kendi içindeki kalıbın bir üstü türevinin de yazılması, eklenmesi. Çarpım olarak. Şimdi aynı şey 1 bölü 2 k kare için de geçerli. Bunu da alalım. 1 bölü 2 k yine aynı diğerindeki gibi sabit olacaktır. Onu bir kenara alıyorum. X karenin türevi alınacak. X karenin x'e göre türevi alınsaydı 2x yapıp bırakacaktık. Zamana göre türev alındığı için normal türev mantığını yine uyguluyorum. Yani 2x diyorum. Üssü başa aldım. X'in üzerine 1 azalttım. Normal türev mantığımı yaptım. Çarpı bir de x'in kendisinin 1 derece üssünün türevi. 1 derece üssü. X oluyor size x üssü. Tamam, o zaman direkt şuraya x üssü olarak yazıyorum. Aynı ötekindeki gibi. Burası önemli bir nokta. Sonra burada sadeleştirme yaptığımız zaman şurayı almadık mı? 1 bölü 2'lerle 2'lerin gittiğini görüyorsunuz. Daha sonra burada ortak bir parametre var, x üssü. Bu x üssü parantezine alınabilir. Şu şekilde. Şimdi burada x üssü parametresini doğrudan yok etmek aslında matematiksel olarak doğru değil. Bunun yorumunu da yapmak lazım. Direkt mx2 üssü artı k eşittir 0 diyeceğiz ama burada matematiksel bir yorumu da aklımızın bir köşesinde bulunduralım bence. X üssü dediğimiz yapı hız demek. Sistemin hızını, kütlenin hızını temsil ediyor. Ve bu sistemde biz ne yapmıştık? Ben aşağı doğru çekip bırakmıştım ve sistem bir süre hareket ediyor. Hava direncinden dolayı bir noktadan sonra duruyor. Uzayda olsaydı zaten komple hava olmadığı için sonsuza kadar salınım yapacaktı. Ya sonuçta durana kadar sistemin hareket ettiğini görüyoruz. Yani sistemin belli bir hızının olduğunu görüyoruz, azalsa da. Dolayısıyla sistem durana kadar belli bir hızda çalışacağı için x üssü, yani hız dediğimiz yapının 0 olma ihtimali yok. Sistem durana kadar. Biz zaten sistem durana kadar ki hareketini incelediğimiz için sistem durduktan sonra bir anlamı yok yani. Hareket denklemi demek sistemin hareket ettiği kısımla ilgilenmek demek. Velhasıl buradaki x üssü'nün 0'a eşit olamayacağını ifade ettiğimiz için mecburen çarpanın diğer kısmı olan şu parantez içindeki kısım 0'a eşit olmak zorunda.
Anlatabildim mi? Bunu bu şekilde yorumlarsak daha iyi olur. Tamam, hani bazen şey de yapıyoruz, hani kısa keselim diye buradaki x üssü yok edip direkt şunu parantez içindeki kısmı sıfır olarak alıyoruz, ama neden? Bunun nedeni ne? Neden x üssü yok sayarak alıyoruz? Bunun mantığını öğrenmemiz lazım. Matematiksel olarak nedenini öğrenmemiz lazım. Mühendis olarak bunları bilmemiz gerekiyor çünkü. Şimdi bakıyorum, Newton yöntemiyle aynı denklemi görmüşüz. Hatta bunları şöyle sarıyla alalım. Aynı denklemi elde ettik. Şimdi üçüncü bir yöntem olan Lagrange yöntemine de bir bakalım. Şuraya diyelim. Buraya genel bir denklem yazacağım ben. Lagrange hep bu denklem üzerinden gitmenizi tavsiye ediyorum. Biraz uzun bir denklem ama şuraya direkt yazalım. D bölü dt, şurada kısmı vardı. Şurası kinetik enerji, şurası Q üssü olacak. Dolayısıyla aksan eklememiz lazım. Şöyle. Şunu aynen alıyorum. Yapıştırıyorum. Şurası Q oluyor. Pardon. Artı diyeceğim. Şunu alıyorum. Potansiyel enerjinin bu sefer Q'ya göre artı diyorum. Bir de kayıp enerjinin DE dediğimiz kayıp enerjinin Q'ye göre kısmi türevi eşittir Q. Buna QK da diyorlar. Ben Q diyeyim için kısaca. Şimdi Lagrange yönteminin en genel formu bu. Bunun daha kısası var, onu da göstereceğim size. İkisinin de aynı kapıya çıktığını bir soru üzerinden göstereceğim. Ama en genel mantığı bu. O kısa gösterimin DE dediğimiz kayıp enerji kısmı yok. Dolayısıyla kütleyel sönüm sisteminde biraz sıkıntı yaşanabilir. Yani en güzeli, en garantisi Lagrange yönteminin bu yazdığım en genel formu bilmek. Dediğim gibi birinci ve ikinci yöntem olan Newton ve enerji yöntemlerinde dezavantajlar var demiştik. Burada herhangi bir durum yok. Yönler bizim için önemli değil çünkü enerjiyle uğraşıyoruz. İkincisi, burada sönüm elemanı varsa da kullanabiliriz. Dış kuvvet varsa da kullanabiliriz. Enerji yönteminde öyle dezavantajlar vardı biliyorsunuz. Bu yüzden Lagrange yönteminin çok fazla dezavantajı olmadığı için bu yöntemi tavsiye ediyoruz. Yoksa hani sistemin basitliğine göre diğerlerini de tercih edebilirsiniz. Şimdi formülümüz bu normalde. Burada yine aynı enerji yöntemindeki gibi kinetik ve potansiyel enerjileri tespit etmek gerekiyor. Bir de ek olarak bir sönüm elemanı varsa o sönüm elemanını karşılık gelen enerjiyi DE olarak yazmak gerekiyor. Bir de dış kuvvet varsa dış kuvveti etmek gerekiyor. Şunu da söyleyeyim, sistemde dış kuvvet varsa burada olmayan kütleyel sistemini konuşuyoruz ama bir sistemde dış kuvvet olduğunda buradaki toplam F kısmına bu dış kuvvet muhakkak etki eder. Bunu da söyleyelim. Burada da Q olarak etki eder. Dış kuvvet olduğunda enerji yöntemini uygulamak da çok uygun değil. Şimdi kütleyel sistemi için kinetik enerjiden başlıyorum. Şimdi kinetik enerjiden de önce aslında Q'yu hatırlatalım. Q bağımlı değişkeni temsil ediyor bize. Daha doğrusu X'ten bahsediyorum. Q bizim sistemimiz için X'tir. İşte sarkaç için teta'dır mesela. Bağımlı değişken neyse odur Q. Tamam, bizim için X. Dolayısıyla aslında şu denklemi şu şekilde formatlayabiliriz. Şöyle X diyebiliriz, X diyebiliriz, X diyebiliriz, X üssü diyebiliriz. Dış kuvvet olmadığı için buraya da 0 yazıyorum. Bizim sistemi uyarladık. Şimdi tekrar alıyorum.
şunları şöyle yazalım. Burası kinetik enerji olsun. Yine şöyle yapalım. Bu şekilde yazılabilir. İşte potansiyel enerji ve kayıp enerji. Şimdi burada tek tek bu enerjileri yazmak gerekiyor. Şöyle alalım mı? Yetmeyecek galiba. Kinetik enerji kısmına ne yazacak? Yani aynı enerji konumundaki gibi kinetik enerji öteleme ve dönmeydi. Hani sistem öteleme hareketi yaptığı için 1 bölü m v kareyi yapıyor demiştik. Ama v gördüğümüz yerde x üssü yazmamız gerektiğini söylemiştik. O yüzden şu kısmı komple alıyorum. M 1 bölü m v kare, yani 1 bölü m x üssünün karesi. Burası kinetik enerji kısmı oluyor. Kinetik enerji gördüğüm yerlere bunları yazıyorum. Potansiyel enerji var. Yine aynı şekilde potansiyel enerji kısmında 2 tane enerji var demiştik. Yay olduğu için 1 bölü 2 kx kareyi alıyorduk. Aynen potansiyel enerji gördüğümüz yere burayı yazıyoruz. dE dediğimiz sönüm elemanının enerjisidir. Kayıp enerjidir. Aslında ısı enerjisi falan da buna dahil edilir. Ama sistemde bir sönüm elemanı olmadığı için biz buraya 0 yazacağız. Tamam. Her şey çok güzel. Şimdi gelelim türev işlemlerine. Burada da dikkat etmek gerekiyor. Dikkatli yapalım burayı. Şimdi öncelikle burada kısmi türevler var ama şuradaki d bölü dt ile bunu bir ayırmak lazım aslında. Şöyle. Şu şekilde yaparsak daha iyi olur. Şimdi d bölü dt dışarıda, ondan da önce bize kısmi türev almamız istiyor. Neyin? Şuradaki parantez içerisindeki 1 bölü 2 m x üssü karesi ifadesinin. 1 bölü 2 m x üssü kare ifadesinin x üssüye göre türevi alınması istiyor. Şuradaki kısmi kafanızı karıştırmasın. Buradaki kısmi demek sistemde x üssü elemanına göre türev al demek. Diğer elemanlarını yok say demek. Şuralarda göreceğiz. Şimdi 1 bölü 2 m x üssünün karesinin x üssüye göre türevi alması. İşte şurada x üssü var. Demek ki bir türev alınacak. Yok sayma gibi bir durum söz konusu değil. Alalım. Şu şekilde yapalım. Şurayı da yazalım buraya da. 1 bölü 2 m, bak 1 bölü 2 m aynı diğerindeki gibi, yukarıdaki gibi sabit olduğu için ayrı bir yere aldım. Benim olayım x üssüyle alakalı. Şimdi x üssünün karesi gibi bir parametre çıktı karşıma ve x üssünün karesi ifadesinin x üssüye göre türevinin alınması isteniyor bizden. Bu ne demek? Matematikte, lisede gördüğümüz matematikte x karenin x'e göre türevini al demek. X karenin türevini al dediğimde siz ne dersiniz? 2x dersiniz değil mi? Aynı hesap. Bu zamana bağlı türev değil. X'in x'e göre türevi. Dolayısıyla burada aynı yukarıda da bahsetmiştim. Ek olarak bir de x üssünün bir derece yukarısının, üstünün türevinin yazılması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü zamana bağlı almıyorum henüz. Şimdi birazdan alacağım şurada. Dolayısıyla ben sadece bildiğimiz türev mantığını uyguluyorum. Bildiğimiz türev mantığı ne? Üssü başa al. Kendisini yaz. Ve üstünü 1 azalt. 2 oldu 1. 1'i yazmıyorum. Normal türev mantığı bu. X üssüye göre türev aldığım için işim bitti. Şimdi geldik buraya. Şunu da silelim. 1 bölü 2 m x üssünün karesi ifadesi yine karşıma çıktı. Ama bu sefer bunun x üssüye göre değil de x'e göre türevi alınması isteniyor. Şimdi ben bakıyorum, burada x var mı? X yok. X üssü var. Şimdi kısmi türev bana bunu söylüyor işte. Eğer parantez içindeki ifade türevin alınması gereken ifadede, yani x ile x üssü birbirinden bağımsızdır. Bu ifadede x yoksa bunu yok say diyor. Burası komple 0 oluyor, gidiyor. Anlaştık mı? Burada kısmi türevlerde x ile x üssü birbirinden tamamen bağımsız olarak düşünülüyor.
Hani normalde deriz ki ya nasıl x üssü x'in türevidir, aynıdır yani sadece türevi alınmıştır denilebilir. Bu kısmi türev başlığı altında birbirinden tamamen bağımsız iki tane ifade x ve y gibi. Biz x ve y'yi nasıl bağımsız alıyorsak x ve x üssüyü de kısmi türev başlığı altında birbirinden bağımsız iki değişken olarak alacağız. Birbirinden tamamen farklı. Dolayısıyla bu sistemde x var mı diye soruyoruz. X yok. O zaman burası komple 0. Hatta direkt komple 0 olarak yazayım. Tamam mı? Üçüncüye geldik. Şurayı da yazayım, hatta en baştan yapalım. Şurayı bitirdik. Şimdi artı dedik, buradayız. 1 bölü 2 kx karenin x'e göre kısmi türevi isteniyor. Aynı soruyu soruyorum diğerlerinde olduğu gibi. X burada var mı? Bunun içinde var. O zaman türev alacağım. Tamam, sıkıntı yok. 1 bölü 2 k sabit olduğu için aynen yazılmak zorunda. Şimdi x karenin x'e göre türevi bizim bildiğimiz normal lise mantığı türev. 2x yani. Üssü başa al, bir azalt. Ekstra bir şey yapmıyorum çünkü x'e göre, kendisine göre türev alıyorum. Artı sıfırın x üssüye göre türevi sıfırdır zaten. Bunda bir şey yok. Burası da sıfır oluyor. Eşittir sıfır demişiz. Tamam. Şimdi geldik buraya. Şöyle yapalım. Hatta düzenleyelim buraya. Şöyle yapalım. Bunu düzenleyelim önce. Şuradaki ikiler gitsin. Şöyle. Sıfır yazmayalım. Buradaki 1 bölü 2 de 2 de gitsin. Şu da gitsin. Tamam. Burayı düzenlemiş olduk. Kx çıktı şimdiden, bakın. Burada bir türev daha alınması isteniyor bizden. Mx üssü. Mx üssünün zamana göre türevi, hadi m'i boş verin. X üssünün zamana göre türevi şöyle silelim. Normal türev yapıldıktan sonra bir de kendi içinin bir üst yükseğinin türevinin yazılmasıyla ilgiliydi. Hatırlayın. M sabitti. Direkt yazıyoruz. X üssü ile ilgileniyoruz. X üssünün normal türevi 1'dir. Kendisine göre türevi 1'dir. Hatta yazayım bakın. Çarpı 1 çarpı bir de eğer bu dt dx olsaydı ben burada bırakacaktım. Bakın bunu da hatırlatalım. Ama dt olduğu için bir de x üssü parametresinin bir üst türevi. O da ne oluyor? x2 üssü oluyor. Hemen yazıyorum. Anlaştık mı? Bunu biraz daha toparlarsak şu çarplardan kurtulalım. Aynı formatı elde ettiğimizi görüyoruz. mx2 üssü kx0, mx2 üssü kx0, mx2 üssü kx0. Bu üç yöntem hareket denklemini elde etmek için tescillenmiş yöntemler. Şimdi Lagrange yöntemiyle ilgili internette belki görmüşsünüzdür. Lagrange mekaniği diye geçen bir format daha var. Bunun biraz da basite indirgenmiş formatı. Ben size yazayım bunu. Alternatif. D bölü D T diyeceğiz. Şöyle yapacağız. Buraya kısmi türev yapıyoruz. Q üssüydü yanlış hatırlamıyorsam. Q üssü şurası. L yazacağız buraya. Eksi şunun Q versiyonu diyebiliyorum. Eşittir Q. Şöyle yapalım. Eşittir Q diyelim. Buradaki L'nin de L bir parametre KE eksi PE yani kinetik enerji eksi potansiyel enerji anlamına gelen bir parametre bu.
Şimdi internette veya işte kendi notlarınızda vesaire, kendi derslerinizde Lagrange mekaniği olarak bu şekilde de görebilirsiniz. Aynı denklemi ürettiğini göreceksiniz yine. Şimdi bir farkı yok. Sadece burada DE dediğimiz kayıp enerjinin eklenmediğini görüyorsunuz. Bu daha bir basit formu yani. Şimdi burada önce L'yi bulmak gerekiyor. Bakın uygulayalım şimdi. Burada L'yi bulmak için kinetik enerji ve potansiyel enerjiyi eklemek gerekiyordu. Dolayısıyla ben hemen şuraya L eşittir diyorum. Kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kare, yani 1 bölü 2 m x üssünün karesi olarak yazmıştık kinetik enerji kısmına. Aynen ekliyorum. Eksi diyorum. Eksi var. Potansiyel enerji. Potansiyel enerji de 1 bölü 2 kx kare olarak yazmıştık. Bu sistem için. Ekliyorum. Şimdi L bizim için bu. Şimdi şunu alıyorum. Aynen yazıyorum buraya. L gördüğüm yere de şöyle yapalım hatta. L gördüğüm yere şu kısma ekliyorum. Bakın. Yine L gördüğüm yere şu kısma ekliyorum. Şöyle. Denklem bu hale geliyor. Şimdi burada dış kuvvet olmadığı için Q'yu 0 olarak alıyoruz. Birincisi. İkincisi, Q gördüğümüz yere de bağım değişken neyse onu yazıyorduk. Yine aynı şekilde Q demek bağım değişken olduğu için X demekti. Ben buraya X olarak yazıyorum yine. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi burada tek tek türev almak gerekiyor. Şu kısmı siliyorum. Şimdi bu parantez kısmından şu 1 bölü 2 m x üssünün karesi eksi 1 bölü kx karenin x üssüye göre kısmi türevin alınması isteniyor. Direkt alalım. Yani bir nevi yine yukarıdaki işlemlerle aynı mantığa ulaşıyoruz aslında sorarsanız. Tek tek gittiğimiz zaman 1 bölü 2 m x üssünün karesi x üssü 1 bölü 2 m x üssü kare ifadesinde var mı? Var. O zaman direkt alalım. Şöyle 1 bölü 2 m x üssünün karesinin x üssüye göre türevi, herhangi bir oynama yok, normal mantık, direkt 2x üssü olarak bırakıyorum. Eksi diyorum. Pardon, şöyle eksi. 1 bölü 2 kx kare ifadesinde x üssü var mı? Yok. Direkt 0 olarak alıyorum. Bitiyor. Şimdi şuraya gelelim. Hatta komple silelim. Şu parantez içindeki ifadenin x'e göre kısmi türevi isteniyor bizden. Başlayalım. 1 bölü 2 m x üssü kare ifadesinde x var mı? Yok. Direkt alıyorum 0 diye. Eksi. 1 bölü 2 kx karenin x ifadesinde x var mı? Var. O zaman alıyorum. 1 bölü 2 k x kare, x'e göre türev aldığımız için herhangi bir oynama yok. Direkt normal düz mantık, düz türev alma mantığıyla x karenin türevini 2x olarak aldım. İşlemi bitirdim, eşittir 0 dedim. Düzenleme yapıyorum. Şuradaki 1 bölü 2 ile 2'nin gittiğini görüyorum. Şurada 0 gidiyor. Şuradaki 0 gitmez. Şöyle 0 gitsin. Eksi dursun. 1 bölü 2 gidiyor. 2 gidiyor. Tamam. Şuradaki eksiyi de dağıtıyorum. Artı diyorum. Aynı mantık. Şurası mx üssünün t'ye göre türevi. M sabit olduğu için dışarı aldım. X üssünün zamana göre türevi neydi? Önce 1'di. Ondan sonra x üssüydü. 1'i yazmıyorum. Bir de bir mertebe yukarısının türevi gerekiyordu. Direkt onu yazıyorum. mx 2 üssü kx eşittir 0. Yine aynı yöntemi elde ettik. Şundan bahsedelim. Şunu 4 diyelim. Lagrange'ın alternatif formunu da görebiliriz demiştik ama bu sönüm elemanı olduğunda biraz geçersiz kalabilir. Ekstra bir ifade koymak gerekiyor. Çünkü o yüzden bunun da bir dezavantajı var. Dolayısıyla en güzel yöntem bence Lagrange'ın kendisi. Kısaltılmış değil de kendi formatı bence en iyisidir. Her türlü sisteme genelleyebiliriz. Bu yüzden gerekli. Yani her bir sistem için farklı yöntem
benimsemek biraz zor olabilir. Bu sefer ezberlemek gerekir. Bu sistem için birinci yöntem, bu sistem için üçüncü yöntem şeklinde ezberlemek gerekir ama ezberlemeye gerek yok. Boşuna yorulmayalım. Tek bir yöntemimiz olsun. Bu tek bir yöntemi tüm sorulara uygulayalım. Bu yöntemde Lagrange yöntemi, genelleştirilmiş Lagrange yöntemi dediğimiz şu gösterdiğim denklem. Durum bu şekilde. Her türlü kütle sisteminin hareket denklemini veya diferansiyel denklemini diyeyim mx2 üssü artı kx eşittir 0 olarak görüyoruz. Serbest harekette zorlanmış kuvvetin olmadığı, dış kuvvetin olmadığı versiyon için konuşuyorum. Şimdi bu yetmiyor. Diğer sayfaya geçelim. Şunu alalım. Şuraya alalım. Sistemin diferansiyel denklemini elde ettikten sonra bunu çözmeden önce bir de doğal frekansı da bize sorabilirler. Doğal frekans demek direkt matematiksel olarak göstereyim size. Doğal frekans demek önce şöyle tanımlayayım. Diferansiyel denklemin, sistemin diferansiyel denkleminin en yüksek mertebedeki parametrenin katsayısını 1 yaptığımız denklemde türevi olmayan bağımsız değişkenin katsayısı doğal frekansın karesi oluyor ama ben bunu görselleştirince daha bir net anlaşılacaktır. Önce denklemde bağımlı değişkenin en yüksek mertebedeki türev parametre hangisi? En yüksek türev mertebeli parametre x2 üssü. Bunu katsayısının 1 yapacak şekilde denklemi düzenliyorum bak. Düzenlediğimiz zaman her tarafı m'e bölmek gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir denklem karşımıza çıkıyor. Bunu m'e böldük 1. Bunu m'e böldük k bölü m. 0'ı m'e böldük 0. En yüksek mertebeli parametrenin katsayısının 1 yapacak şekilde denklemi tekrar düzenlediğimizde bağımsız değişkenin türev değil de normalinin türevsiz versiyonunun katsayısı doğal frekansın karesidir. Yani şuraya şöyle omega n şeklinde gösterilir. Doğal frekans eşittir. Şöyle yapalım hatta. Önce şöyle ne demiştik? X'in katsayısı doğal frekansın karesidir. Dolayısıyla omega n burada k bölü m'in karekökü olacaktır. Onu da hemen not edelim. Şu şekilde. Kütle yay sisteminin doğal frekansının formülü kök k bölü m'dir. Bakın bunu ezberlemiyoruz. Diferansiyel denklemden yola çıkarak buluyoruz bunu. Bunu ezberlemeyelim. Her sistemin de doğal frekansı farklıdır. Şimdi kütle yay sönüm sisteminin de aynı ama daha farklı mesela birden fazla yay olduğunda vesaire daha farklı elemanlar olduğunda birden fazla kütle olduğunda doğal frekansın çok daha değişik formlara ulaşacağını göreceksiniz. Şimdi doğal frekans olayımız bu. Dolayısıyla biz bu denklemi şu şekilde yazabiliyoruz aslında. Şuradaki k bölü m kısmına omega n'in karesi olarak yazabiliyoruz. Sistemin diferansiyel denklemi aslında bu şekilde daha düzgün. Şimdi sistemin diferansiyel denklemini bir şekilde elde ettik. mx2 üssü artı kx eşittir 0 veya bunun daha düzgün formatı olan x2 üssü artı omega'nın karesi x eşittir 0 bizim sistemimizin diferansiyel denklemini veriyor. Şimdi bu yetmez. Bir de sistemin bu diferansiyel denklemini çözmek gerekir. Bu denklemi çözmek demek ikinci mertebeden lineer
bir diferansiyel denklemi çözmek demek. Bu şimdi kalkıyoruz diferansiyel denklem dersine geçiyoruz. Diferansiyel denklem dersinde ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin nasıl çözüldüğünü hatırlıyoruz. Kısa yoldan götüreceğim. E üzeri mx kabulü falan yapılıyor burada ama ben direkt r kare üzerinden gideceğim. Hatırlatayım ben size. Şöyle bir denklemi çözümü ikinci mertebeden sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin homojen diyelim bir de. Bu 4 özelliği var. İkinci mertebeden sabit katsayılı, lineer ve homojen bir sistem. İkinci mertebeden olduğunu şuradan anlıyoruz. 2 nokta var. Sabit katsayılı olduğunu şuradan anlıyoruz. Her bir x'in, x ve türevlerinin katsayılarına baktığımızda hepsinin sabit bir sayı olduğunu görüyoruz. Omega sonuçta k bölü m bir sabittir yine yani. Lineer demek x üssü ve x'lerin üssülerinin 1 olması demek. Yani bu ne x karedir, ne sinüs x'tir, ne kosinüs x'tir, ne e üzeri x'tir, ne logaritma x'tir. Öyle bir format değil. Bu saydıklarım olduğunda sistem otomatik olarak non-lineer olur. Bunları da çözmek biraz daha sıkıntılı. Homojen durumu da şu bütün x'leri bir tarafa, sabitleri bir tarafa attığımızda sabit kısımda eşitliğin sağ tarafında herhangi bir sayının olmayışı. Mesela burada ben 5 yazsaydım veya işte kosinüs x yazsaydım, kosinüs t yazsaydım bu homojen olmayan bir denklem olurdu. Ama burada herhangi bir değer olmadığı için biz buna homojen diyoruz. Şimdi böyle bir denklemin çözümü için kısa yoldan şunu gösterebiliriz. X gördüğüm yere r yazıyorum. Bakın hemen şuraya yazayım. X gördüğüm yere r yazıyorum. Türev kısmını da üs olarak değiştiriyorum bakın. Şöyle söyleyeyim. X üssü, x2 üssü demek ikinci mertebeden türev demek. Bu ikinci mertebeden türevi üs olarak geçiriyorum. Yani r kare olarak alıyorum. Kaçıncı türev? 2. O zaman onu üs olarak aldım. Çarpı omega n karesi bizim için sabit sayıdır. Aynen alıyorum. X gördüğüm yere r yazıyordum. Üssü vardı. R'nin üssüne de x o hangi x ile uğraşıyorsam o x'in kaçıncı türevi ise o türevi üs olarak yazıyordum. Burada bir türev olmadığı için x üzeri 1 nokta olsaydı r üzeri 1 yazacaktım. X'in üzerinde hiçbir nokta olmadığı için 0 yazıyorum. 0 tane nokta var. Eşittir 0. Tamam. Buradaki R0'ın da 1 olduğunu bildiğim için siliyorum. Dolayısıyla denklemimiz bu oluyor. Amacımız R'yi çekmek. Hadi R'yi çekelim burada. Şöyle oluyor mu? Omega'nı karşı tarafa attım. R'yi çekeceğiz demiştik. O yüzden her iki tarafın karekökünü alıyorum. Şimdi omega'nın karesinin türevi alınması isteniyor bizden. Burada şöyle bir şey var. Hani artı olsaydı, artı omega n'in karesi olsaydı ben direkt omega n derdim. Artı eksi omega n derdim. Hatta artı eksiyi sonra karıştırmayayım şimdi. Direkt omega n derdim ama eksi olduğu için biz karmaşık sayılara başvurmak durumundayız. Çünkü kök içinde eksi 1 i demek. Kök içinde eksi 2 2i demek. Dolayısıyla kök içinde omega n kök içinde eksi omega n i demek oluyor. Ama bunu biz görselleştirelim önce. Önce karekök içine alalım şöyle komple şunu. Şu şekilde. Şimdi burada 2 ile kökün gittiğini göreceksiniz ama burada kökün içinde eksi olduğu için buradaki omega n'i alıyorum. Şöyle omega n i yazıyorum. Buradaki i kök içinde eksi 1'i temsil ediyor. Hatta bunu şöyle daha açık da yazabilirim. Bakın. Kökün dışında ama. Karekök içinde 2 tane karekök yapacağım. Şöyle.
Bunu eksi 1 çarpı eksi omega eksi 1 çarpı omega'nın karesi olarak ayıralım. Şöyle şu şekilde. Bunun karşılığı işte. Bunu ayırdım. Kök içinde eksi omega'nın karesi çarpı eksi 1 diye ayırdım. Omega'nın karesinin karekökü omega diye çıkıyor. Buradaki eksi 1 de kök içinde eksi 1 demek i demek. Karmaşık sayıları giriş yapıyoruz burada. Karmaşık sayılarda biliyorsunuz karmaşık sayının bir reel tarafı bir de imajiner tarafı olur. Örnek veriyorum. 2 artı 3i bir karmaşık sayıdır. 2 artı 3i'nin 2 kısmı bize reel kısmını, 3i kısmı da bize imajiner kısmını gösterir. Şimdi burada omega n i diyor ya, omega n i dediği için i'nin katsayısını gördüğümüz için burada sadece imajiner kısmını görüyoruz. Aslında burada reel kısmı da var. Ama 0. 0 olduğu için yazılmıyor. Aslında bu şu şekilde yazılır. 0, hatta ondan önce şunu da söyleyelim. Hatta direkt yazalım, pardon. 0 artı omega n i'dir bu. Aslında reel kısım, imajiner kısım. Bir şeyi unuttum, onunla da bahsedelim. Bir şeyi kök dışına çıkardığımız zaman sadece artı olması olmaz. 3'ün karesinin 9 olduğu gibi eksi 3'ün karesi de 9'dur. Dolayısıyla 9'un karekökünü aldığımız zaman 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. Dolayısıyla biz bu riski göze alamayacağımız için artı da olabilir, eksi de olabilir ya. Artı eksi dediğimiz işareti koymak durumundayız. Kökten bir şeyi çıkardığımız zaman. Burada kökten bir şey çıkardığımızda omega'nın karesini, karekökü alındığında ikiler gidiyor ya. Burada omega n kalıyor. Ama omega'nın önüne artı eksi koymak zorundayız. Dolayısıyla şu aradaki işaret de artı değil artı eksi olarak gösterilirse bizim için daha doğru olur. Omega'nın artı olduğunun bir garantisi yok çünkü. Dediğimiz gibi burası bir karmaşık sayıdır. Şurası reel kısım, şurası da imajiner kısımdır. Şimdi bu diferansiyel denklemin çözümünde direkt size bir formül veriyorlar matematikçiler. Diyorlar ki bu sistemin çözümü, genel olarak çözümünden bahsediyorum. Bu denklem için değil, genel olarak çözüm şudur. Y'ye bağlı bir diferansiyel denklemin genel formundan ayırayım şöyle hatta. Y'ye bağlı genel bir diferansiyel denklemin, bu formattaki diferansiyel denklemin çözüm formülünü şu şekilde yapmışlar. E üzeri alfa var mıydı burada? Alfa x parantez açtım. C1 kosinüs beta x artı, komple alayım şöyle, tekrar yazmayayım. C2 sinüs beta x şeklinde. Matematikçiler bunu bu şekilde söylüyor. Y'ye bağlı, y ve x'e bağlı diye düzelteyim bunu. Bir diferansiyel denklemin, bu formatta bir diferansiyel denklem çözümü bu. Şimdi biz bu genel formülü kendi özel sistemimize uyarlamamız gerekiyor. Buradaki y dediğimiz şey bağım değişken. Bizdeki bağım değişken neydi? Xt. Buradaki xt ne demiştik? X bağım değişken, t bağımsız değişken demiştik. Bağım değişken x olduğuna göre ben y gördüğüm yere x yazacağım. Buradaki x de bağımsız değişkendir. X gördüğüm yere t yazacağım. Tamam mı? Y bağım değişken, x bağımsız değişken. Bizim sistemimizde x bağım değişken, t bağımsız değişken. Y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere t yazacağım. Yazıyorum. Kopyalayıp yapıştırdım. X dedim. Y gördüğüm yere x yazdım. X gördüğüm her yere şimdi t yazacağım ben. Şuraya t yazıyorum. Şuraya t yazıyorum. İşte şimdi kendi sistemimize uyarladık. Peki buradaki alfa beta ne? C1 C2 ne? Buradaki C1 C2 çözümün
sabitleri. Şimdi bunlara henüz dokunmuyoruz. Önce alfa beta'yı hallediyoruz. Alfa beta ne peki? Alfa beta da şu. Şuradaki karmaşık sayının reel kısmına alfa, imajiner kısmına da beta diyorlar. Bakın. Reel kısmı, imajiner kısmı. Bizim sistemimizdeki format şuydu. Burada reel kısım 0, imajiner kısım omega n. Yani alfamız 0, betamız omega n. Tamam mı? Alfa gördüğüm yere 0 yazıyorum. Beta gördüğüm yere omega n yazıyorum. Bakın ne kadar güzel şekilleniyor şu an, bakın. Tamam mı? Burayı bir düzenleyelim. Yani şuradaki şöyle e üzeri alfa 0t, üzeri 0 1'dir yazmıyorum. Dolayısıyla bunu parantez dışına aldım direkt. Bu şekilde yazdım. Şimdi diferansiyel denklemi kısmen çözmüş olduk. Hatta şunu xt olarak çözebiliriz. Aslında bu şu şekilde yazsak daha iyi olurmuş. Bakın. Böyle bir diferansiyel denklemin çözümü, şu denklemin çözümü bu. Ama burada henüz bitmiyor olay. Burada C1 ve C2 dediğimiz sabitlerin de bulunması gerekiyor burada. C1 ve C2 ne? Ben bunu grafiğini çıkarmak istesem C1 ve C2 gördüğüm yere ne yazacağım? Bunu irdelemek lazım. Diferansiyel denklemin çözümünde genel çözüm vardır, özel çözüm vardır. Biz genel çözümünü gerçekleştirmiş olduk. Genel çözüm sabitlerin bulunmadığı formdur. Özel çözümde sabitlerin bulunduğu formdur. Şimdi burada C1 ve C2 bulabilmek için diferansiyel denklemlerinin genel özel değer dedim ya, oradaki özel çözüm bulunması için başlangıç değerlerinin sistemde irdelenmesi gerekiyor diyeyim ben size. Burada başlangıç değerlerinden kastımız şu. Bağımsız değişkenimiz ne? X. O zaman başlangıç x değeri bizim başlangıç değerlerimizden biri. Şöyle şundan bahsediyorum. Aslında sorarsanız. Burada başlangıç şartları dediğimiz bir olgu var. Yani kısaca görmüşsünüzdür x0 dediğimiz durum. Bu x bağımsız değişkeninin t eşittir 0 anındaki değeridir bu. Hatta şunu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu da kafa karıştırmasın. Mesela A diyelim. Mesela A diyelim. Bağımsız değişkenin t eşittir 0 anındaki başlangıç değeri A olsun. A olsun da şimdi şöyle bir şey var. Tek bir şartla biz bunu bulamayız. Kaç tane sabit varsa o kadar şart olmalı. Şimdi burada elimizde tek bir şart var. İkinci şartı nasıl bulabiliriz? Bunun bir de türevini irdeleyerek. Örnek veriyorum. Şöyle nokta virgül yapalım. Direkt şöyle yapalım. Bir de bunun türevi alınacak. Yani x üssü 0. Buna da b diyelim. Örnek veriyorum. Aslında buraya x0, x üssü 0 şeklinde indis olarak alınıyor ama kafa karışmasın diye ben bağımsız bir harf verdim. Şimdi şu yazdıklarım benim başlangıç şartlarım. Dediğim gibi başlangıç şartlarının sayısı sabitlerin sayısıyla eşit olmak zorunda. Kaç tane c var? 2. Kaç tane başlangıç şartım var? 2. Bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken durum şu. Bu C1 ve C2'yi bulmak için her iki şartı buna ne yapalım? Uygulamak gerekiyor diyelim. Önce birinci şartı uygulayalım. Şöyle yapalım.
için diyorum. X birinci şart için. Şu denklemde t gördüğüm yere 0 yazıyorum. Bakın t gördüğüm yere 0 yazıyorum. X0 görüyorum burada. X0 gördüğüm yere de A yazıyorum bakın. Buraya X0 yazmıştık. Burada X0 A olduğu için buraya da A yazdım. Sonra burayı düzenliyorum. Bakın. Şimdi şurası omega n çarpı 0 0 demek. Yine omega n çarpı 0 0 demek. Şimdi biliyorum ki kosinüs 0 1'dir. Değil mi? Ben buraya 1 yazıyorum. Burada çarpı var yani. Sinüs 0 da 0 demekti. Niye böyle olmuş ki? Neyse sinüs 0 da 0 olduğu için ben direkt götürüyorum ama şunu tekrar yazayım ya. Daha bir sıkıntı çıktı herhalde. C1 kosinüs 0 1'di. Artı C2 sinüs 0 da 0'dı. Değil mi? Tamam. Buradaki 0 da gittiğine göre şöyle yapayım direkt. Benim amacım C1 ve C2'den herhangi birini bulmaktı. Buradaki C2 gittiğini görüyoruz biz sıfırdan dolayı. Dolayısıyla ben C1'i bulacağım. Ve şöyle yapalım. Kısaca C1'in A'ya eşit olduğunu söyleyeceğim de şöyle yazmak istedim. Böyle yazmak istedim aslında. Buradan C1'in A olduğunu bulmuş olduk. Amacımız C1 ve C2'yi bulmak. C1 ve C2'ye karşılık gelen değeri bulmak. C1 A'ya karşılık geliyormuş. Tamam, güzel. Ötekisi için bakalım. İkinci şartımız neydi? Şuydu. Bak. Aldım bunu. İçin dedim. X üssü 0 eşittir B. Şimdi X üssü diyor. X üssü denildiği için bizim bu genel çözümümüzün türevinin alınması gerekiyor ne yazık ki. Alalım. T'ye bağlı olduğu için T'ye bağlı türevi alacağız tabi. Şöyle yapıyorum. X diyorum. Üssü olmadı. T. C1 sabit. C1 sabit. Kosinüs omega n t'nin türevini alacağım şimdi. Kosinüs omega n t'nin türevi nasıldı? Kosinüsün türevi eksi sinüstü. Ama için türevi de çarpım olarak geliyordu. Yani kısacası önce için türevini alıyorum. Omega n t'nin t'ye göre türevi omega n'dir. Dolayısıyla omega n yazıyorum. Şöyle. İçin türevini aldıktan sonra kendisinin türevini yazacağım. Kosinüs omega n t'nin türevi eksi sinüs omega n t'ydi. Çarpı eksi sinüs omega n t diyeceğim. Bu şekilde mi? Şöyle. Şimdi aynı şey C2 için de geçerli. C2 kısmı. C2 şöyle parantez açayım. Sinüs omega n t ne yapıyorduk? Önce için türevini alıyorduk. Omega n t'nin içinin t'ye göre türevini alıyoruz. Omega n olacak. Çarpı kendisini sinüs omega n t'nin sinüsün türevi kosinüstü direkt kosinüs olarak yazıyorum. Omega şöyle omega n t. Bunu biraz düzenleyebiliriz isterseniz. Mesela şuradaki eksiği şu en başa getirebiliriz. Çok da düzenlenecek bir form yok. İşte bu kadar yetsin. Ya parantezleri alabiliriz. Yani şu parantezler fazla. Şöyle parantezleri yok edip bu şekilde düz bir şekilde yazabiliriz. Şimdi bize diyor ki x üssü 0 b'dir diyor. Yani t gördüğüm yere 0 yazarsam x üssü 0 gördüğüm yere de b yazacağım. T gördüğüm yere 0 yazalım. Bunu aynen alıyorum, kopyalıyorum. T gördüğüm yere 0 yazıyorum önce. T gördüğüm yere 0 yazıyorum. Burada x üssü 0 gördüm. X üssü 0 b'ye eşitmiş. Buraya komple alıyorum o zaman. B diyorum.
Tamam. Peki. Şurada 0 şurayı yuttuğu için komple 0 yazıyorum. Burası da yuttuğu için 0 yazıyorum. Şimdi sinüs 0'ın ben 0 olduğunu bildiğim için burası komple gidiyor. Tamam. Sinüs 0 0'dır. Cos 0 da 1'dir. Cos 0'ı koyduğum yere 1 yazıyorum. Bunu da yazmama gerek yok. Dolayısıyla şöyle bir denklem elde ediyor. Ben buradan C2 çekeceğim şimdi. C1 ve C2'yi arıyoruz ya, amacımız bu. C2 B bölü omegenmiş. B bölü omegen. Tamam. Şurada C1'i bulduk. Şurada C2'yi bulduk. Şimdi bizim ana denklemimiz neydi? Neredeydi? Şuydu değil mi? Bizim ana denklemimiz başlangıç şartlarına uygulamadan önceki denklemimiz buydu. Bunu aynen aldım. Buraya yapıştırdım. C1 ve C2 gördüğüm yere de bunları C1 neymiş? A'ymış. Diğerine yazıyorum. Bak. C1 A'ymış. A olarak yazdım. C2 de B bölü omegenmiş. C2 de B bölü omegen olarak yazdım. Esas şimdi hareket denklemini elde etmiş olduk. Kütle yay sisteminin diferansiyel denklemini elde etmiştik. Şimdi o diferansiyel denklemi tam olarak çözdük ve karşımıza kosinüs sinüslü bir denklem gelmiş oldu. Şimdi durumundan ibaret. Dediğim gibi ne yaptık? Kütle yay sistemini çizdik. Özetlemek gerekirse. 3 farklı yöntemle sistemin hareket denklemini, yani diferansiyel denklemini çıkarmaya çalıştık. Hangi yöntemler bunlar? Newton yöntemi, enerji yöntemi, Lagrange yöntemi. Bir de Lagrange yöntemine alternatif, internette gezinirken karşınıza çıkan bir alternatif yöntem daha var demiştik. Ama bunların içinden en avantajlı yöntemin Lagrange olduğunu, Lagrange yöntemini tavsiye ettiğimizi, genel Lagrange, alternatif Lagrange değil de genel Lagrange yöntemini tavsiye ettiğimizi söylemiştik. Burada türev alırken, özellikle enerji yöntemlerinde türev alırken dikkatli olunmasını söyledik. Newton yöntemini uygulayacaksanız yönleri artı eksiye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu söylemiştik. Onun dışında doğal frekansı bulmak için önce bulduğumuz diferansiyel denklemin en büyük katsayısının, en büyük dereceli türevin katsayısını 1 yapacak şekilde denklemi tekrar düzenlenmesi gerektiğini ve bu düzenlendiği denklemde türevi olmayan bağımsız değişkenin, yani x'in katsayısı doğal frekansın karesidir demiştik. Dolayısıyla buradan doğal frekansı rahatlıkla bulunabileceğini söylemiştik. Sayısal bir değer olduğunda bunları direkt yerine koyabilirsiniz. Ve bununla kalmayıp bu diferansiyel denklemin çözümünü ele aldık. Çözüm nasıl yapılır? Bu diferansiyel denklemin ikinci mertebeden sabit katsayılı, lineer ve homojen bir diferansiyel denklem olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla bu tür diferansiyel denkleme uygun olan çözümü buraya uyguladık ve C1 ve C2 dediğimiz sabitleri de bulduğumuz durumla esas x denklemini böylece elde etmiş olduk. Nasıl elde etmiş olduk? Xt eşittir a kosinüs omegen t, b artı b bölü omegen sinüs omegen t. Buradaki omegen doğal frekanstır. D, t daha doğrusu zamandır. X zamana bağlı bir değişken, yer değiştirmeyi temsil ediyor. A ve B de bizim başlangıç şartlarında x ve x üssüye karşılık gelen sayısal değerler. Bunlar 5, 10 gibi bir değer yani. Bunlar 5, 10 olarak yazılabilir. Bunlar sayısal soru olarak da gelebilir yani. Bunlar bizim bildiğimiz normal sayısal değerler. İşte 10,5, 20, 10, 5, 1 artık hani normal sayısal değerler. Ben hani tamamen
denklem formatı üzerinden, harfli ifadeler üzerinden anlattığım için bu şekilde gittim. Sonuç olarak şunu da kırmızı olarak alalım ve denklemimizi şu şekilde olduğunu söylemiş olalım. Dersi ben burada noktalıyorum. Kütle yay sistemini bu şekilde incelemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.